Yıl 1173. Kudüs'ten ayrılan küçük bir kafile sessizce ilerliyor. Ortadaki adam Haşhaşilerin elçisi. Cebinde Kudüs kralı Amalrik'in güvenlik sözü var. Bu yüzden saldırı beklemiyor. Derken yolda beyaz pelerinli atlılar beliriyor. Üzerlerinde kırmızı haçlar hemen fark ediliyor. Kılıçlar çekiliyor, kralın koruduğu elçi tapınak şövalyeleri tarafından öldürülüyor. Peki Hristiyan bir askeri yapı neden Haşhaşilerin elçisini öldürdü? Bu videoda Haşhaşiler ile tapınak şövalyeleri arasındaki gerçek ilişkiyi tarihi kayıtlara dayanarak inceleyeceğiz. 2006'nın izini süreceğiz. Dönemin tarihçisi William of Tyre öldürülen elçi için şöyle yazar: "Kralın güvenlik sözüne ve halkımızın iyi niyetine tamamen güvenerek kaygısız ilerliyordu. Her şey bu yolda başladı. Şimdi tarafları kısa biçimde tanıyalım. Bugün Haşhaşiler dediğimiz insanlar kendilerine bu adı vermiyordu. Onlar Nizarilerdi. Hasan Sabbah 1090 yılında İran'daki Alamut Kalesi'ni ele geçirdi. Ardından dağlık bölgelerde bir kale ağı kurdu. Büyük orduları yoktu. Güçlü devletlerle doğrudan savaşamazlardı. Bu yüzden önemli bir kişiyi hedef almak, binlerce askerle savaşmaktan daha etkiliydi. Fedailer kalabalığın içinde hedefe yaklaşıyor, saldırıyı herkesin görebileceği yerde yapıyordu. Kaçma şansları çoğu zaman yoktu. Tapınak şövalyeleri ise yaklaşık 1119'da Kudüs'te kuruldu. İlk görevleri hac yollarını korumaktı. Kısa sürede kaleleri, toprakları ve düzenli geliri bulunan askeri bir güce dönüştüler. Nizariler 1140'lardan itibaren Masyaf Kalesi ve çevresine yerleşti. Tapınakçılar kıyıdaki Tartus ve yakın kaleleri tutuyordu. Dağ geçitleri ile liman yolları birbirine yakındı. İki güç artık aynı dar bölgede nefes alıyordu. Asıl karşılaşma İran'daki Alamut Kalesi ile yaşanmadı. Hikayenin sahnesi Tartus ile Masyaf Kalesi arasındaki taşlı yollardı. Gezgin Benjamin of Tudela bölgeyi 1160'larda gördü. Onlar için şu cümleyi yazdı: "Komşularına korku salarlar, kendi canları pahasına kralları bile öldürürler." Aynı kayıtta Haçlılarla savaştıklarını da söyler. İlk büyük kanlı olay 1152'de yaşandı. Trablus kontu 2. Raymond şehir kapısı yakınında fedailer tarafından öldürüldü. Bu bilinen ilk yüksek rütbeli Hristiyan kurbandı. Cinayetin nedeni kesin değil. Bazı tarihçiler kontun Tarsus'u tapınakçılara vermesinin dağ kalelerindeki topluluğu sıkıştırdığını düşünüyor. Fakat elde onu bu yüzden öldürün diyen bir emir yok. Takip eden yıllarda ilişki yalnızca kılıçlarla yürümedi. Suriye'deki Nizariler tapınakçılara her yıl 2000 Bizans altını ödüyordu. Bu para dostluk hediyesi değildi. Sınırdaki baskıyı azaltan zorunlu bir bedeldi. 1173 yılına gelindiğinde Suriye lideri Raşididdin Sinan bu ödemeden kurtulmak istedi. Kudüs kralı Amalnik'e bir elçi gönderdi. Amaç parayı kaldırmak ve yeni bir anlaşma yapmaktı. Hristiyan yazarlar topluluğun din değiştirmeyi de teklif ettiğini söyler. Walter Map bunu şöyle anlatır: "Elçi onları vaftiz ettirmek üzere Kudüs'ün baş din adamına gönderildi." Bu iddiaya dikkatle yaklaşmalıyız. Bilgiyi yalnızca Hristiyan kaynaklardan alıyoruz. Gerçek bir din değiştirme isteği de olabilir,
Kralı etkilemek için hazırlanmış bir pazarlık sözü de olabilir. Görüşmenin ciddi olduğu ise açık. Kral Amalrik, tapınakçıların kaybedeceği parayı karşılamayı bile kabul etti. Anlaşma neredeyse hazırdı. Tam o sırada Walter Dumesnil adlı bir tapınakçı ve adamları elçinin yolunu kesti. Güvenlik sözü hiçe sayıldı. Elçi öldürüldü. Böylece yapılmak üzere olan anlaşma bozuldu. Kudüs sarayı ayağa kalktı. Kral Amalrik saldırganın teslim edilmesini istedi. Tapınakçıların büyük ustası Ödodon Saint-Amand bu isteği reddetti. Kendi şövalyesini yalnızca papanın yargılayabileceğini söyledi. Peki saldırının nedeni sadece 2000 altın mıydı? Bunu kesin olarak bilmiyoruz. Para önemliydi. Sınırdaki güç dengesi de önemliydi. Üstelik iki taraf arasında yıllardır biriken kanlı bir hesap vardı. Cinayet, gelir kaygısı, güç kavgası ve intikamın birleştiği bir karar olabilir. Yine de burada sonsuza kadar düşman kaldılar sonucu çıkmıyor. Orta Çağ Suriye'sinde herkes yalnızca kendi inancındaki insanlarla birleşmiyordu. Haşhaşiler bazen Haçlılarla savaştı, bazen Müslüman yöneticileri hedef aldı. Şartlara göre iki tarafla da anlaşmaya çalıştılar. Tapınakçılar da Müslüman yönetimlerle geçici barışlar yaptı. 1192'de Sur sokaklarında başka bir cinayet işlendi. Kudüs kralı seçilen Konrad of Montferrat iki fedai tarafından bıçaklandı. Tarihçi İbnül Esir olayı şu sözle kaydetti: Haçlıların en büyük şeytanı öldürüldü. Emri kimin verdiği hala bilinmiyor. Selahaddin, İngiltere Kralı Richard ve Haçlılar içindeki rakipler ayrı ayrı suçlandı. Tapınakçıları cinayetin gizli ortağı yapan sağlam bir kanıt bulunamadı. Para ilişkisi 60 yıl sonra bile sürüyordu. Jean de Genville, Nizari elçilerinin Fransa'ya giderek Kral 9. Louis ile görüştüğünü anlatır. Elçiler, tapınakçılara ödedikleri verginin kaldırılması için kraldan yardım istediler. Jean de Genville ardından şu çarpıcı açıklamayı yapar: Tapınakçılar onlardan hiç korkmuyordu. Bir usta öldürülürse yerine onun kadar iyi biri gelirdi. Bu cümle iki taraf arasındaki temel farkı gösteriyor. Bir fedai tek bir önemli kişiyi öldürerek yönetimi sarsabilirdi. Tapınakçılar ise kişiden çok düzene dayanıyordu. Bir komutan ölünce zincir kopmuyordu. Aralarında yine de şaşırtıcı bir benzerlik vardı. İkisi de sayıcı azdı. Kaleleri, sıkı kuralları ve korkutucu ünleri sayesinde güçlü kaldılar. Tarihçi Steve Tibble ortak güçlerini iki kelimeyle anlatır: ölüm vaadi. Bir tarafta üzerinize gelen zırhlı atlı vardı. Öteki tarafta kalabalıktan çıkan bir bıçak. Peki ya haşhaşla uyutulan fedailer ve gizli cennet bahçesi? Tarihçi Farhat Defteri, Ortaçağ Avrupalıları İslam ve Müslümanlar hakkında çok az şey öğrendi der. Bilginin boş bıraktığı yer zamanla korku hikayeleriyle doldu. Marco Polo'nun daha sonra anlattığı bahçe öyküsü de bu efsaneyi büyüttü. Tapınakçıların söz konusu sırrı öğrenip kendi törenlerine taşıdığı iddiası ise belgeye dayanmıyor. Sonuç açık. Haşhaşiler ile tapınak şövalyeleri arasında gerçek bir ilişki vardı. Fakat bu tek bir gizli ittifak ya da kesintisiz savaş değildi. Komşu kaleler vardı, yıllık ödeme vardı, pazarlık, cinayet ve değişen çıkarlar vardı. Bazen düşman oldular, bazen aynı tehlikeden çekindiler. Çoğu zaman birbirlerini yok etmek yerine birbirlerinin gücünü sınırlamaya çalıştılar.
Belki de asıl sır ortak bir inanç değildi. Asıl şaşırtıcı olan iki küçük yapının korku ve ün sayesinde büyük kralları pazarlık masasına oturtabilmesiydi.